Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Engin Karasan, bir dövme sanatçısıyım. Sezon yoğunluğundan dolayı dövme dersi serimize uzun bir ara vermiştik. Artık biraz rahatladık ve sizler için dövme dersi serimiz devam edecektir. Bugünkü dersimiz dövmecilerin ve tasarımcıların, hatta birçok meslek grubunda olan tasarım işlerinde kullandıkları Procreate'in eğitimini dövme dersi olarak size göstereceğim. Dövmecilik dalında Procreate bize ne gibi faydaları var? Bunları size detaylı şekilde anlatacağım arkadaşlar. Ama videomuza başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü bu tarz videoların devamını sizlere bağlı. Ne kadar çok etkileşim alacak, ben de o kadar fazla keyifle bu videonun devamını size çekerim. Yani yapacağınız şey çok basit. Abone olun lütfen ve videolarıma da devam edelim. Bu arada arkadaşlar, Procreate sadece Apple cihazlarda geçerli. Tabletlerde kullanabilirsiniz. Paralı bir uygulamadır. Tek seferlik bir para ödemesi yapıyorsunuz ve ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Fiyatını şu an size söylemeyeceğim çünkü inanılmaz şekilde fiyat değişikliği oluyor. Malum Türkiye şartlarında yaşıyoruz. O yüzden direkt isterseniz ben size Procreate'in kullanım aşamasını göstereyim. Dövmecilikte en çok hangi araçları kullanıyoruz? Bunları size teker teker anlatacağım. Ve bundan sonraki videomuzda arkadaşlar dövmede gölge ve dolum nasıl yapılır? Ortalama 1-2 hafta içinde onu da size yükleyip göstereceğim. O zaman Procreate eğitimine başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi size Procreate uygulamasını kullanırken ihtiyaç duyacağınız temel bilgileri anlatacağım. Hangi araçları hangi yerde kullanacaksınız bunu da size detaylı şekilde anlatacağım. O zaman Procreate uygulamasını açıp başlayalım. Procreate uygulamamızı açtık ve bizi bu şekilde bir arayüz karşılıyor. Kullanım aslında basit. Eğer Photoshop gibi herhangi bir program kullandıysanız daha önceden bu uygulama çok hızlı şekilde hakim olabilirsiniz. Kullanmadıysanız da kurcaya bu videodan sonra daha hızlı şekilde öğreneceksinizdir. Arayüzümüzde sağ üst tarafta butonlarımız var. Seç, işe aktar, fotoğraf ve artı butonu var. Bu butonu hakkında biraz konuşalım. Ondan sonra tasarım yapmayı size göstereceğim. Tasarım yaparken nereye dikkat etmeniz gerektiklerini de anlatacağım. İlk başta seç butonuna tıklıyoruz. Daha önceki yaptığımız tasarımları seçmeye yarıyor toplu şekilde. Toplu şekilde silebilirsiniz, toplu şekilde gönderebilirsiniz paylaşa, toplu şekilde bunları çoğaltabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz yani. Ve yığın butonu var. Yığın da bunları tek bir cross haline getirmeye yarıyor. Yığına tıkladık ve bir cross'imiz oluştu. Ama seç ibaresini kapatmak için sağ üstteki çarpı işaretine basıyoruz ve tekrar arayüzümüze geri dönüyoruz. Bu yığını da yeniden adlandırabiliyorsunuz. Onu adlandırmak için de yığının üstüne dokunduğunuz zaman uygulama sizi zaten onu ön plana getiriyor ve oraya herhangi bir isim verebilirsiniz. Ben tasarım 1 yazacağım. Ve Enter'a basıyoruz. İkincisi arkadaşlar, burada kullandığım ikinci buton ise fotoğraf. Fotoğrafa tıkladığımız zaman iPad'imiz ya da bilgisayarımızın hangi cihazda kullandıysak eğer oradaki resimleri size gösteriyor. Oradaki resmi direkt uygulama içine atıyor ve orada size çalışma imkanı sunuyor. Herhangi bir tane resim seçelim. Şu çiçek resmini seçtim. Ama ben bu şekilde çalışmayı çok fazla tercih etmiyorum. Biz dövmeciler genelde A4 ebatı üzerinde çalıştığımız için A4 ebatında çalışmamız çok daha iyi oluyor. Buradaki resmin hangi ebatlarda yapıldığını bilmiyoruz. Belki piksel olarak düşük ya da büyük. A4 ebatına gönderdiğimiz zaman bize çıktı ararken sorun yaşatabilir. O yüzden ben buradan geri gidiyorum. Geri gitme butonumuz yok. Şuradaki galeri butonuna tıkladığınız zaman zaten bir önceki yere aktarıyor bize. Bu arada şu tasarım butonunun üstüne basılı tuttuğunuz zaman bunu istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Ya da etrafındaki herhangi bir tasarımı tutup bunu direkt onun içine atabiliyorsunuz. Böyle üstüne gelince tutuyorsunuz ve bırakıyorsunuz. O tasarımda o crosshair içine gitmiş oluyor. Benim en çok kullandığım yer şuradaki artı ibaresini tıklıyoruz, yani butona tıklıyoruz. Burada hangi ebatrada çalışmanızı istiyorsanız o ebatrada bir ölçek belirliyorsunuz. Ben genelde A4 ebatı kullandığım için az önce söylediğim gibi A4'e tıklıyorum ve temiz bir sayfa geliyor ve burada tasarım yapabiliyorsunuz. Dövmecilik işinde size işinize yarayacak yerleri göstereceğim. Çok fazla ayarı var, çok fazla detay var. Ama çok fazla kafanız karışmayacağı için belli başlı temel bilgileri size anlatacağım. Ondan sonrası zaten yavaş yavaş oturacaktır. Hızlı bir geçiş yapalım. Ayarları göstereyim size. Sol üstte galeri var. Bu geri gidiyor. Az önce göstermiştim. Ayarı işareti var. Ayarlar içinde çalışma sayfamızla ilgili detaylı bilgiler var. Onları özel kişileştirebiliyorsunuz. Belli ayarlar yapabiliyorsunuz. En çok kullandığımız 3 butonu göstereceğim buradaki. Ekle butonu, kanvas ve paylaş.
Bunları birazdan size anlatacağım. Ve buradaki diğer butonları da tasarım sırasında size göstereceğim arkadaşlar. O zaman daha iyi anlarsınız. Sağ üstteki butonuna gelelim. En basttaki kalem butonumuz. Buna bir daha tıkladığınız zaman kalemi seçiyorsunuz ve çizim yapabiliyorsunuz. Bir daha tıkladığınız zaman ayarları giriyorsunuz. Birçok kalem ayarı var. Burada en çok kullandığımız kalemleri size anlatacağım birazdan. Ortadaki şekli yaymak için kullanılan bir şey. Dağıtmak için aslında. Bunun da aslında içinde fırçalar vesaire kalem çeşitleri var. Buna da herhangi bir kalem atayabiliyorsunuz. Daha iyi anlayacaksınız. O ikinci butonla mesela modeli dağıtabiliyorsunuz bu şekilde. Bir sonraki silgi. Silginin içine de bir daha tıkladığınız zaman herhangi bir silgiye yeni bir araç atayabiliyorsunuz. Ne tarzda bir silgi istediğinize göre değişir. Orta sert fırçayı seçtik. Bununla da mesela silebiliyorsunuz. Sağ taraftaki butonda en çok kullandığımız yer katmanlar. Burada birçok katman atayabiliyorsunuz. Yeni bir katman oluşturduk mesela. Şunun üstüne çizim yaptık. Ama alttaki katmanı istemiyorsunuz. Hemen sağ tarafta ilk katmanımız katman 1 idi. Ona tıklayınca zaten ekrandaki diğer katmanımız yok oluyor. Bunları size birazdan detaylı şekilde anlatacağım. O zaman isterseniz ufak bir tasarımla başlayalım. Bu arada kullandığım kalem hakkında da bilgi vereyim. İkinci nesil bir kalem bu arkadaşlar. Bunun belirli bir özellikleri var. Birinci nesillerde bu özellikler yok. Mesela kalemi tıkladım. Çizimini yaptım. Ben direkt silgi imlecine yani butona gitmek istemiyorum. Kalemin yanına iki defa tıklayınca otomatikman silgiye gidiyor ve silim yapabiliyorsunuz. Bu iki tıklamayı aslında herhangi bir araçla ekleyebiliyorsunuz. Tekrar iki defa tıkladım ve kaleme işaretine geri geldim. Tekrar iki defa tıklayınca silgiye geri geliyoruz. Çok kullanışlı bir araç. Eğer imkanınız varsa ikinci nesil kullanabileceğiniz bir tablet alın ve işinize çok fazla yarayacaktır bunlar. Biz en başta dönüp ve tasarım yapmayı size göstereyim. Videoda tam boyut gözüksün diye ben yatay şekilde çalışıyorum arkadaşlar şu anda. Normalde elimi alıp koltuğuma geçip bir kenarda rahat rahat çalışabiliyorum. Siz de öyle çalışabilirsiniz. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde çizim yapın. Evet arkadaşlar, ilk etapta size dövmecilikte en çok kullandığımız şeyleri göstereceğim. En önemli şeylerden biri bir modeli siyah beyaza nasıl çeviririz. Aslında çok basit ama çoğu kişi de bunu bilmiyor. Çok fazla özelden mesaj aldım. Proket'te bir resmi nasıl siyah beyaz yapılır diye. İlk bunu göstereceğim. Daha sonra da çizim tekniklerini, en çok hangi kalemleri kullandığımızı ve kalem özelliklerini size göstereceğim. İçeriye bir model ekleyerek başlayalım. Hemen sol üst tarafta ayarlar işareti var. Ayarlar işaretine tıklayıp ekle yerine geliyoruz. Bir fotoğraf ekleyeceğiz. Modelimiz şuradaki penguen olsun renkli. Modelimiz buraya geldi. Direkt zaten seçili şekilde geliyor. Hemen sol üst tarafta görüyorsunuz. Fare imleci var. Ok işareti. Bunu istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliyoruz. Bizim için bu boyut iyi. Zaten A4 ebatında çalışıyoruz. A4'ün yatay pozisyonu bu arkadaşlar. Tekrar seç işaretini tıkladığımız zaman çalışmaya hazır şekilde bizi kendini bırakıyor. Bunu siyah beyaza çevirmeden önce ilk başta ben bir tane daha bunu bir kopyasını yapmak istiyorum. Onu da size göstereyim. Hemen üst tarafta katmanlar işaretine tıklıyoruz. Şuna. Katmanı sol tarafa çevirdiğimiz zaman kilitli, çoğalt, kaldır yani silme gibi ibarelerle karşılaşıyoruz. Biz bunun bir kopyasını oluşturuyoruz. Yani çoğalt diyoruz. Otomatikman bir model daha oluştu burada. Bu katmanları kapatmadan önce buradaki ayarları da göstereyim hızlıca. İşinize yarayacak kısımları. Hemen katmanın en sağ tarafında kutucuk var. Kutucukların onay işaretiyle işaretlenmiş. Onay işaretini tıklayınca kalkıyor. Bir kopya oluşturduğum için model kalkmadı tabii ki. Onu da kaldırmamız için alttaki onay işaretini de kaldırmamız lazım. Ve gizlenmiş oluyoruz. Biz tekrar bunu geri getirelim. İlk etapta biz bunu siyah beyaza çevirelim. Daha sonra renkli haliyle üstünde çizim yapmaya başlayalım. Siyah beyaza çevireceğimiz katmanı seçiyoruz şurada. Ayarlar işaretinin yanında sihirli değneğe benzer bir ibare var. Ayarlamalar yani bunlar. Ayarlamalara giriyoruz. En üstte renk tonu gibi bir işaret var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bize bu şekilde ayarlar gözüküyor önde. Bunu siyah beyaza çevirmemiz ortadaki dolgunluk ayarından oluyor. Ortadaki dolgunluk ayarını tutup sol tarafa çevirirsek siyah beyaza dönüyor ya da sağ tarafa çevirip daha da parlak hale getirebilirsiniz.
Biz bunu siyah beyaza bu şekilde döndürdük. Sonra bu ayarlama işaretini tekrar tıklıyoruz ve bizi ayarlanmış şekilde veriyor bunu. Genelde bu şekilde transfer aran kişiler var ama transfer ararken şu arkasındaki gri istemiyoruz. Çünkü gereksiz transfer boyası harcamış oluyoruz ve modeli dağıtmaya sebep olabilir bunlar. Bunu biz 3 türlü şekilde silebiliriz. Bir silgi imlecini alıp, yani şu an silgide zaten, bu şekilde silebiliriz. Ya da şu serbest stil yerine geçecek. Serbest çizim var, dikdörtgen var. Size birçok seçim aracı sunuyor. Ben serbest stili kullanıyorum genel olarak. Direkt serbest stildeyken şurada mesela başlıyorum. Şöyle dönüyor. Mesela ben kabaca yapıyorum şu anda bunları. Daha detaylı şekilde ayarlayabilirsiniz siz. Bunu nasıl seçerseniz o şekilde size bir oluşum sağlıyor. Ve iki ucunu birleştirelim. Burayı kapatmadan önce altta kopyala yapıştır var. Direkt kopyala yaptığınız zaman seçtiğiniz aranın kopyasını oluşturuyor bir katman olarak. Hemen zaten katmana girince onu göreceksiniz. Alttaki katmanımızı kapattığımız zaman bir önceki seçili alanı gösteriyor. Ama bu da bayağı uzun bir iş. Bunu da fazla kullanmıyorum ben. Bazı çizimlerde, tasarımlarda kullanıyorum bu seçme yerini. Biz yine geri eski haline gelelim. Bu kopyaladığımız yeri de sileyim. Sonra döndürüp sil işareti çıkıyor ve sildim. En basiti bunun arkasındaki grili götürmek. Sağ üstte renk skalamız var. Kırmızı olan yere tıklıyoruz. Bunu biz en üstte köşeye beyaza getiriyoruz. Sonra şu renk skalamızın üstüne basılı tutuyoruz faremizde. Şurada zaten yan tarafta görüyorsunuz. Rengi tuttum ben. Bu rengi böyle taşıyoruz. Tam grinin üstüne bırakıyoruz ve orayı komple beyaz yapıyor. Bu sizin işine çok yarayacaktır. Bunu birçok dövmede, tasarımda kullanırsınız. Siyah beyaz yapmamız bu şekilde. Biz yine en başa dönelim. En üstteki orijinal katmanımızı açalım. Alttaki katmanımızı tekrar sildim ben. Biz dövmeciler genel olarak bunları vektör haline döndürmek isteriz. Yani çizgisel hale döndürmek isteriz. Çizgisel hale döndürmek için de kalem seçiyoruz. Burada iki tane kalem kullanıyoruz bu çizgisel halde genel olarak. Bir karagrafinin içindeki tek çizgi, bir de mürekkebin içindeki teknik kalem arkadaşlar. Bu iki kalem bizim en yakın arkadaşımız dövme yaparken ve tasarım yaparken. Ben burada şu anda teknik kalemi kullanacağım. Hatta kullanmadan önce size teknik kalem ve tek çizgi kaleminin arasındaki farkı göstereyim. Teknik kalemimizi aldık. Seçili zaten. Şu anda renk skalamız beyaz olduğu için ne çizersek göremeyiz. O yüzden rengimizi değiştiriyoruz. Ben genel olarak kırmızı, koyu mavi gibi tonlar kullanıyorum. Net şekilde görmek için çizimimi. Kırmızı çizdik. Ekrana zaten vurduğumuz zaman direkt çizimi yapacaktır. Teknik kalemde tablet sizin baskınızı hissediyor ve inceden mesela karına doğru gidebilirsiniz bu şekilde. Tek çizgide ise tek çizgiye geçtim. Ne yaparsanız yapın, ne kadar bastırırsanız bastırın, tek çizgi şekilde size tek tip şekilde çizim oranları sağlayacaktır. Kısaca aslında tek çizgi ve teknik kalem arasındaki fark bu. Daha detaylı ayarları da var. Onları da gösterip sizin kafanızı karıştırmak istemiyorum. Onları diğer videolarımızda detaylı şekilde anlatacağım size. Ve çizimimize başlayalım. Teknik kalemimizi aldık. Bu detaylı ayarlar kısmına. Bunları gösterip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Geri çıktım. Ve buradan çizime başlıyoruz. Modelimizi iki parmak yardımıyla bu şekilde büyütüp küçültebiliriz ya da sağa sola böyle taşıyabiliriz. Ben şimdi tabletin ekranına geçiyorum. Oradan devam edeceğim. Yani kalemimi görmeyeceksiniz ama çizimimi göreceksiniz. Bu şekilde çok fazla hakim olamıyorum kamera önümdeyken. O yüzden çizime devam edelim. Teknik kalemle çizimimizi başladık. Ama çizime başlamadan önce önemli kısım burada arkadaşlar. Katmanlara giriyoruz ve yeni bir katman oluşturuyoruz. O şekilde çizim yapacağız. Örnek olarak mesela şu anda çizim yaptım. Arkadaki katmanı kapatmak için alttaki kutucuğa basıyorum ve kapanıyor ve bizim çizimimiz direkt gözüküyor. Eğer ben burada katman oluşturmasaydım, bu katmanı silip size tekrar göstereyim. Direkt bunun üstünde çizim yapsaydım mesela. Herhangi bir şey yanlış yaptım. Ben bunu silerken alttaki katmanı da orijinal resmimi de silmiş olacağım. O yüzden her zaman çizim yaparken yeni bir katman oluşturun ve o katman üzerinden devam edin. Çizim yapmaya başlamadan önce burası ve burası. Üst kısım yani şu taraf kalemin büyüklüğünü gösteriyor. Mesela hemen ok işareti ortaya çıktı yuvarlak. Bunu yukarı kaldırırsanız kaleminiz büyük oluyor yani kalın oluyor. Aşağı indirirseniz kalemin ince oluyor. Alttaki de saydamlık. Kalemin saydamlığını ve netliğini ayarlıyor. Zaten yuvarlaktan belli oluyor. Aşağı indikçe yok oluyor. Yukarı kaldıkça netleşiyor. Mesela şu an ortadayız. Az önceki çizgiye göre daha soluk bir çizgi bu. Yukarı kaldığı zaman daha net çizgi olacaktır. Ortadaki bir de burada ortada bir kutucuk var. Bu kutucuk da renk seçmeye de yarıyor aslında. Şu kutucuğa bir de tıklayınca hemen burada zaten renk skalasının bir kısmı çıkıyor.
Geldim buradaki sarı işaretine tıkladım. Otomatikmen sağ üstteki renk skalamız sarı oldu ve artık bundan sonra çizime sarı renkle devam edeceğim. Buradaki kısmı da anladığınızı düşünüyorum ve ben tekrar en başa geri dönüyorum. Şimdi modelimizi vektörel hale döndürebiliriz. Katmanlardan bir katman oluşturuyorum. Rengimi ben yine kırmızı tonlarını seçiyorum. İki parmakla modelimi yaklaştırdım ve çizmeye başlıyorum. Kalemi az batırdığım zaman daha ince, çok batırdığında daha kalın oluyor. Şu dipten mesela inceden kalına doğru şöyle geçelim. Bu arada arkadaşlar ben çok dikkat verip çizim yapmayacağım. Çünkü videomuz çok uzun olur yoksa. Yani hatalı şekilde çizimi yapabilirim. Onlara takılmayın. Siz çizim yaparken daha hassas davranın. İsterseniz bu şekilde iki çizgi halinde çizebilirsiniz. Transfer arabasınız. Ya da buraya direkt tek çizgi olarak yapabilirsiniz. Ufak şey daha göstereyim size. Alt taraf birleşik çizginin. Üst tarafı da birleştirdim mesela. Üstteki renk kırmızı gelince kırmızı rengimizi tuttuk. En başta arka plan kaldırmıştık ya. Onun gibi düşünün. Tuttuk ve taşıyoruz. Şu iki çizgi arasını bıraktık ve orayı otomatikman doldurmuş olduk. Yani arka planı yok ettiğimiz gibi bir teknikle burayı yapabiliyoruz. Herhangi bir yeri birleştirip yapınca mesela attık buraya. Siyah rengi seçtim. Rengi seçip bu ortaya bırakınca oraya siyah şekilde dolduracaktır. Bu da ayrı bir bilgi olsun sizin için. Ben kırmızı rengimi geri geldim ve çizimime devam ediyorum. Modelin çizimi bitti. Modelimin sağlamasını yapmak için katmanlara giriyoruz ve alttaki modeli kapatıyorum kutucukla. Bu şekilde hızlı şekilde kapatıp açtığınız zaman aslında neresi yapılmamış, neresi yapılmış onları görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ben bunun dış çizimindeki daire çizgisini yapacağım. Daire çizimi yaparken ilk baştaki tek çizgi kalemi kullanacağım. Çünkü tek kalemlik olduğu için o benim için daha uygun. Kalemlere giriyoruz. Kaligrafi işinden tek çizgimi seçtim. Ekrana tıkladım. Daire çizgisi her zaman zordur. Yani dövme yaparken de zordur. Normal kaleme çizerken de zordur. Örnek olarak bir katman oluşturup devam edelim. Yani şu şekilde hassas şekilde çalışmanız lazım bayağı. Ama ne kadar hassas şekilde çalıştığınızda yamuk oluyor. Bu bayağı meşakkatli bir iş oluyor. O yüzden hemen orayı sildim. Aslında bunun da daha kolay yöntemi var. Kalemimizi aldık. Bir uçtan başlayın arkadaşlar. Herhangi bir yerden. Şuradan da olabilir, buradan da olabilir. Alttan başlayarak elinizi hiç kaldırmadan dairenizi döndürün. Yani çok da yamuk yumuk yapmayın tabii ki. Diğer uca geldiğiniz zaman kalemi basılı tutun. Otomatikman düzelecektir. Yukarıda direkt imleçler çıkacak. Elbis ve daire. Bizdeki zaten bariz belli daire olduğu için ben burada daire simgesini tıklıyorum ve Procreate uygulaması otomatikman orayı daire olarak bize düzeltiyor. Sonra yukarıdaki seç işaretiyle bırakıyoruz. Ama şu gördüğünüz gibi yanlarda boşluklar falan var. Bunun da boyutunu ayarlamanız için şu seç işaretine tıklayacağız. Şunu tuttum ve bunu bu şekilde o daire oturtturacak şekilde boyutunu ayarlıyorum. Sonra tekrar seç işaretine tıklıyorum ve otomatikman modelimiz oturmuş oluyor. Alttaki katmanımızı kapattığınca zaten net şekilde gözüküyor. Şimdi biz bunun çıktısını almamız lazım. Yani bunu bilgisayara göndermemiz lazım. Bilgisayara kırmızı şekilde göndermek olmaz. Bilgisayarın şeyi siyah şekilde göndermemiz lazım ki transferi daha temiz şekilde alırım. Bunun için de aynı şekilde ayarlamalara giriyoruz. Şuradaki seyri deneye tıklıyoruz. Renk tonu, dolgunluk, ışık ayarına tıklıyoruz arkadaşlar ve buradan dolgunluğumuzu siyaha çeviriyoruz. Ama bu siyah beyaz çevirirken işe yarıyor. Yoksa bu şekilde biraz da mat olur. O yüzden biz bunu direkt parlak ayarından sol tarafını seçtiğinde otomatik komple siyah oluyor. Onun da sebebi şu. Şu yaptığımız katmanı kapatayım. Şunu bir daha şu atayım. Burada model komple bir bütün olduğu için eğer ben bu renk tonu ayarlarından direkt parlaklığı kısarsam komple o kareyi simsiyah yapacak bize. O yüzden biz onu çok fazla kullanmıyoruz. Siyah beyaz yaparken sadece dolgunluk ayarını siyah beyaz yapıyoruz. Yaptık. Ama bu siyah beyaz yaparken gözüme de çok fazla net gelmedi. Biraz da keskin olmasını istiyordu derseniz de. Ayarlamaları görüyorsunuz. Ayarlamada eğriler var. Eğrileri tıklayıp karşınıza bu şekilde bir ayarlama kutusu çıkıyor. Şu eğrilerden mesela şu ortadan tutunca bunu aşağı indirirseniz daha net olur. Daha siyah olur. Ya da şu uçtan bunu ekrana tıkladığınız zaman bunu sıfırlayabiliyorsunuz. Sıfırlayayım şimdi.
Ya da şu ucu böyle yukarı kaldırıp şu ucu alttan kaldırırsanız daha keskin bir siyah alabilirsiniz. Bu da dipnot olarak aklınızda olsun. Biz diğer eski modelimize gelelim. Katmanımız hazır zaten. Çizimini yaptık. Bunu da bilgisayara göndermek için de arkadaşlar ayarlar yerine tıklıyoruz. Burada paylaş var. Paylaşa giriyorsunuz. Hangi formata göndermek istiyorsanız eğer o formatı seçiyorsunuz. Biz genelde zaten JPEG ya da PDF kullanıyoruz. JPEG seçtik. Hangi aracıyla göndermek istiyorsanız gibi işaret çıkıyor karşınıza. Yani Apple bilgisayarınız varsa AirDrop'la atabilirsiniz ya da mail ile gönderebilirsiniz. Sonra arayıcı adı vesaire gönder gitsin. Artık bilgisayarda transfer almada hazır bir tasarım olmuştur. Şimdi size birkaç daha bir şey göstermek istiyorum. Yeni bir katman oluşturduk. Rengimiz kırmızı. Kalemimiz tek çizgi ya da herhangi bir çizgi kalem olabilir. Hiç fark etmez. Biraz daha yakınlaştırıyorum net görmek için. Çizgiyi parçalamayı göstereceğim size şimdi. Ufak bir çizgi çizdim mesela. Çizgi. Basılı tutun çizgiyi hiç bırakmayın kalemi. Bunu yukarı doğru kaldırdığınız zaman ya da sağa sola bunu parçacıklara ayırıyorsunuz. Yani noktalara bölüyorsunuz. Tasarımda da ben bunu da kullanıyorum ara sıra. Siz de belki kullanırsınız. Bunu çok fazla kişi bilmiyor bu özelliği. Bunu da artık herkes öğrensin. Çünkü işinize yarayacak bir özelliktir arkadaşlar bu. Ve az önce daireyi düzeltme hareketini gösterdim ya size. Şu şekilde basılı tutunca düzeltiyorsunuz. Otomatikman daire oluyor, elips oluyor. Bunu her türlü çizgide, çizimde, herhangi bir kalem modunda kullanabilirsiniz. Şöyle yaptık. Basılı tuttum. Bunu otomatikman düzeltecektir. Ya da yamuk yumuk bir kare çizdiğinizi düşün. Basılı tuttunuz. Size otomatikman bir kare işareti, çokgen işareti, dikdörtgen işareti yapacaktır. Bu az önce yaptığımız noktalamayı aslında kalemin özelliklerinden de yapabiliyorsunuz. Kalem imlecine tıklıyorsunuz. Tek çizginin üstüne tıklıyorsunuz ve kalem ayarlarına giriyorsunuz. Bu en üst tarafta aralık yazıyor. Aralıktan hemen sağ tarafa dikkat edin. Çekince mesela yandaki çizgi nokta noktaya dönüşüyor. Bu da size direkt nokta nokta çizgi çizmenize yarıyor. Şöyle direkt. Bunun boyutunu zaten yan tarafta büyütebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte nokta yapabilirsiniz. Bunları da tasarımlarda çok fazla kullanacaksınızdır. Bunları da aklınızda olsun. Evet arkadaşlar, şimdi size işinize çok fazla yarayacak bir araç daha göstereceğim. Ama bu aracı göstermeden önce eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ve videomu buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız da gerçekten çok ayıp ediyorsunuzdur. Ve bu video hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz videoların devamını sizlere bağlı. Ne kadar çok etkileşim alırsak ben de seve seve bu tarz video çekmeye devam edeceğim. Ve hazırsanız size yeni göstereceğim aracı anlatacağım. Örnek olarak bir tasarım ekleyeceğim buraya. Ayarlardan ekleye giriyoruz ve oradan bir fotoğraf ekliyoruz. Şimdi biz bu tasarımın etrafına bir çerçeve eklemek istiyoruz. Çerçeve eklerken de her zamanki kullandığımız tek çizgi kalemimizi arıyoruz. Kalem rengimizi değiştiriyoruz sağ üstten. Ve kırmızı yaptım ben. Ve yeni bir katman oluşturacağım. Her zaman yeni bir katman dışarı için ki o bölgeyi silebilirsiniz ya da herhangi bir değişiklik yapın onun içinde. Şimdi bir tane üstten bir tane alttan çizgi oluşturacağım. Şu çizgimi oluşturdum. Bunu hemen katman araya gelip mesela show at diyebiliyorum. Show attım ve şunu aşağı indirdim. Burada çizgimiz var. O'desindeki bir çizgi. Onu referans alacağım. Şuradan aşağı indirdik ve basılı tuttuğun zaman zaten çizgimiz düzeliyor biliyorsunuz. Onu göstermiştim size. Bir de buradan çizgimizi birleştirdik. Basılı tutuyoruz şimdi ve çizgimiz daha pürüzsüz hale geldi. Bu şekilde çerçeve ekleyebilirsiniz. Tabii şu anda etrafımızda bir referans çizgisi olmadığı için çerçevemiz yamuk da olabilir. Bunu anlayamazsınız bu şekilde gözle gördüğünüz zaman. Bunun da sağlamasını şuradan yapıyoruz. Ayarlardan Canvas'a giriyoruz. Canvas'tan da hemen 3. sırada çizim örneği geliyor. Çizim örneğinin üstüne tıkladığınız zaman hemen bize orada kılavuz çizgiler oluşuyor. Bu kılavuz çizgilerini deseni değiştirebilirsiniz ya da daha çok çoğaltabilirsiniz. Onu da şurada hemen çizim örneğinin düzenleyici var. Burada birçok ayar var. Bunlardan bunları kullanabilirsiniz. Boyutuna büyütüp küçültebilirsiniz ya da
çizgiyi daha saydam ya da daha koyu hale getirebilirsiniz. Buna da zaten kullandıkça daha iyi anlayacaksınız. Neyse ben bu şekilde karavuç çizgilerimizi kabul ediyorum ve işlemi devam ediyorum. Az önce çizgiye bir bakın isterseniz. Hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi bir yamukluk var. Bu tabii ki biz dümdüz beyaz bir ekran çalıştığımız için anlamıyoruz. Ama bu kanvası aşıp arkada kılavuz çizgilerden çizim yaparsanız bu kılavuz çizgileriyle tasarımınızı daha eşit şekilde yapmanızı sağlayacak. O yüzden bu kanvas çizgilerini her zaman kullanın arkadaşlar. Şunu birleştirdim. İki şeyin arasındaki farkı bakalım. Ve şunu kapattım ben. Yeni bir katman oluşturuyorum. Çizgimi aldım. Kılavuz çizgilerinin yardımıyla yeni bir çizim yapacağız. Şu en baştaki yerden başlıyorum. Çizgim üzerinden gidiyorum. Tam sona geldim. Basılı tuttum ve bıraktım. Kopya yapmama gerek yok. Zaten kılavuz çizgisi olduğu için kolaylıkla yapacaktımdır. Geldim. Çizgim üstüne geldim. Basılı tuttum. Şuradaki kılavuz çizgimi kullanacağım. Orası daha yakın ve sonra yeni bir katman da oluşuyor. Mesela şunu tutuyorum tekrardan. Bunu sona doğru getiriyorum. Daha sonra iki katmanı birleştirdim. Silgimi aldım. Fazlalıkları şuradan istediğiniz gibi silebilirsiniz. Diğer çizimi de yapıyorum. Açtığım katmanda ve yan yana koyacağız. Zaten aradaki farkı gözle görüyorsunuz. Eğer kanvas yardımıyla çizim yaparsanız yardımcı kılavuz çizgileriyle çok daha iyi çizgiler yaparsınız. Yani belki çok detaylı dövmeler yapacaksınızdır. Kanvas çizgisi sizi rahatsız ediyorsa yine oradan kapatabilirsiniz. Son olarak bir şey daha göstermek istiyorum size. Ondan sonra yavaş yavaş videomuzu bitireceğiz. Ayarlar bölümünden tercihler var. Tercihlere gelip bu sol taraftaki bizim kalem büyütme, küçültme, geri alma butonumuz var ya, onu isterseniz eğer sol elinizi kullanıyorsanız sağ tarafa alabilirsiniz. Şuradaki sağ elle arayüzü ayara yerine tıklıyorsunuz ve otomatikman sağ tarafı gelecektir o. Bu isteğe bağlı bu ayarları kullanabilirsiniz. Bugünkü gösterdiğim bilgilerle arkadaşlar birçok tasarım yapabilirsiniz. Zaten temel bilgileri size anlattım. Procreate öyle bir uygulama ki inanılmaz detaylar var. Birçok firma, birçok kişi Procreate uygulamasını kullanıp para kazanıyor. Belki siz de kazanabilirsiniz. Bu gösterdiğim bilgilerle kendinizi geliştirin arkadaşlar. Çok fazla kafanızın karıştırmasını istemedim. Çünkü ortalama 20 dakikayı aşan bir video oldu. Devam etsek saatler sürecek. Procreate ile ilgili yeni videolar da olacak. Bugünlük bu kadar diyelim ve bu videomuzu burada bırakalım. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur bu. Bu tarz dövme dersi videolarının devamı için kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bu video hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Ve aklınıza takılan soru işaretleri varsa onlara da yorum olarak yazarsanız size en kısa vakitte dönüş yapacağım. Bir sonraki ders videomuzun da başlığı dövmede gölgelenme ve dolum nasıl yapılır, bu konu hakkında size yeni bir içerik çekeceğim. O yüzden beni takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.